Uzun bir yolculuğun ardından biraz dinlendik. Güne de göl manzaralı yeni evimizin terasında sakin bir kahvaltıyla başlamak istedik. Bulutlar gölün üstünden ağır ağır geçerken su neredeyse kıpırdamıyor. Zaman da burada biraz yavaşlıyordu. Kahvaltı bu yüzden biraz uzadı tabii. Acele yoktu, bir yere yetişme hali de. Manzara da buna izin verdi. Yan bahçede ise komşu teknesini sessizce hazırlıyordu. Kimi hayallerini bağlıyor, kimi de hayatını. Burası Trabzon. Gün böyle başlıyor. Sonra dedik ki bugün evde kalmak olmaz. Çocuklara biraz zaman ayıralım. Kahveyi de bahçede içelim. Çünkü bugün bizi güzel bir gün bekliyor. Hal böyleyken çevrede neler var yukarıdan bir bakalım dedik ve drone'umuzu saldık. Ama Gökdeniz için bu bambaşka bir anda. Hayatın ilk defa bir drone gördü. Ve tam anlamıyla UFO görmüş masum köylü gibi gözlerini bir saniye bile ayırmadan izlemeye başladı. Biz de onunla biraz eğlenmesek olmazdı tabii. Gezmeye başlamadan önce bulunduğumuz yeri yukarıdan görmek istedik. Evimizin ve bahçemizin üstünden yükseliyoruz. Biraz açıldıkça Altmünster'in yerleşimi daha net ortaya çıkıyor. Hemen yanımızda ise bölgenin en dikkat çeken yapılarından biri var. Schloss Troanze. Yıllar içinde farklı çekimlerde kullanılmış, yukarıdan bakınca da neden kamera önünde sık tercih edildiği anlaşılan bir yapı. Drone göle doğru ilerledikçe kasabanın geneline hakim bir görüntü oluşuyor. Yukarıdan bakınca kalabalık gibi görünüyor ama Altmünster aslında aşırı turistik bir yer değil. Daha çok yazlık olarak yaşayanların tercih ettiği, günübirlik gelip gidenlerin olduğu bir bölge. Burada kaldığımız süre boyunca şunu net hissettik. Günün hemen her saatinde hayat canlı. Sokakta hareket var. Kıyı hattında insanlar var. İsviçre'ye kıyasla bu canlılık daha belirgin. İnsanlar da daha rahat ve daha güler yüzlü geldi bize. Farklı bir günde bu kez yağmur sonrası havadayız. Traunstein'in etrafına sis çökmüş. Gölün üstünde ise bulutlar dolaşıyor. Aynı yer ama bu kez başka bir görüntü veriyor. Bu seyahatte Avusturya'da bilinçli olarak Alp zirvelerinin olduğu bölgeyi değil de göller bölgesini tercih ettik. Çünkü buranın doğası İsviçre'ye fazlasıyla benziyor. Aradaki fark şu: İsviçre daha dik ve daha görkemli dağlara sahip. Avusturya ise biraz daha yatay. Dağlar arasındaki mesafe daha geniş ve genel atmosfer daha aydınlık. Yeşillikler ise neredeyse aynı. Orman dokusu, çayırlar ve kıyı hattı. Hepsi çok benzer. Ev mimarisi de öyle. Tipik İsviçre evlerini burada da görmek mümkün. Göller tarafında ise küçük bir fark var. İsviçre'deki göller daha turkuaz tonlara sahipken buradaki göller daha koyu mavi. Ama çevre temizliği konusunda iki ülkede birbiriyle yarışır seviyede. Yaşam standardı dersen İsviçre'de Avusturya'da bunu hissettiren yerlerden. Hangisi daha iyi sorusundan çok ikisinin de insanı etkileyen bir düzeni var.
Avusturya'da gezilecek çok fazla yer var. Biz bu seride büyük başlıkların peşinden koşmak yerine önce bulunduğumuz bölgeyi tanımak istiyoruz. Evimizin olduğu yerden başlayarak çevrede neler var, günlük hayatta burası nasıl bir yer? Bunu görmeye öncelik aldık. Avusturya serisinde nereleri gezeceğiz sorusunun cevabı takip eden videolarda yavaş yavaş ortaya çıkacak. Elbette her şeyi kamerayla birebir aktarmak mümkün değil. Ama gördüğümüzü, hissettiğimizi dilim döndüğünce size de anlatmaya çalışacağım. Yukarıdan genel bir fikir edindik. Şimdi sıra Altmüster'i yürüyerek keşfetmekte. Buraya kadar bölgeyi yukarıdan gösterdik. Az çok da anlattık. Gelin bir de Altmüster haritada nasıl görünüyor ona bakalım. Şu anda gördüğünüz yer Altmüster. Traunsee Gölü'nün kıyısına yerleşmiş, gölle iç içe yaşayan bir kasaba. Traunsee, Yukarı Avusturya'nın en büyük ve en derin göllerinden biri. Bölgenin hem doğasını hem de yaşamını belirleyen ana unsur diyebiliriz. Haritayı biraz eğip yüzey şekillerine baktığımızda Altmüster'in göl kenarında nispeten düz bir alanda kurulduğunu görüyoruz. Ama hemen arkasında Avusturya Alpleri başlıyor. Bizim kaldığımız ev de tam olarak burada. Gölü karşısına alan, konum olarak oldukça avantajlı bir noktadayız diyebiliriz. Üstelik evimizin tam karşısında bölgenin en yüksek dağı olan Traunstein neredeyse bütün gün kadrajda. Bugün bölgeyi gezip keşfedeceğimizi söylemiştik. Birazdan Schloss Traunseen'in hemen altından bu hattı takip ederek göl kıyısına ineceğiz. Yaklaşık 1 saatlik bir yürüyüş planımız var. İlk olarak Altmüster'in bu turistik yarımadasını gezeceğiz. Ardından da yolumuza devam edip Altmüster'in bağlı olduğu Gmunden şehir merkezine ulaşmayı planlıyoruz. Gmunden bölgenin nüfusu ve günlük hayatını toplayan ana merkez. Hadi bize iyi gezmeler. Biraz önce haritada gösterdiğimiz hat üzerinde yürümeye başladık. Burası Gmunden merkezine bağlı ama klasik anlamda şehir merkezi sayılmayacak bir bölge. Daha çok yazlıkçı havası olan sakin ve nezih bir semt diyebiliriz. Hem şehrin dışında gibi hem de şehrin tam bir adım yanında. Göl kenarında olduğu için neredeyse her noktadan suya girilebiliyor. Sahil hattı boyunca ücretli birkaç plaj ve küçük deniz kulübü tarzı mekanlar da var. Bunun yanında kendi kanosu ya da sandalını getirenlerin keyif yaptığı alanlar da dikkat çekiyor. Göl, çimenlik, ağaçların verdiği gölge. Öyle yerler var ki insanın içi kalıyor. Ben de tam bu yüzden aklımdan geçen düşüncelerle birlikte bu güzellikleri bol bol kayda almak istedim. Şimdi merak ediyorum. Siz burada olsanız, bu bölgede yaşıyor olsanız ne yapardınız? Yukarı yukarı sonra tekrar aşağı. Görüyor musun? Traunsee kenarında çok güzel bir yere geldik. Harita bizi buraya getirdi. Su çok berrak.
Burada göle girenler var. Burası bir göl. Tatlı su. Kenar çok temiz. Suyun dibi gözüküyor. Burası göl kenarında akşamüstü saatlerinde havası çok hoş olan bir yer. Şöyle düşünmeden edemiyorsun. Bizden biri gelse elinde bir dondurma, cebinde çekirdek. Burada ne güzel çitlenir der. Ya da termostan bir çay çıkar göle karşı keyif yaparsın. Tabi burası memleket değil. Sağ mı sol mu? Ama biz özellikle akşamüstünü tercih ettik. Gün içinde güneş bu tarafa tam karşıdan vuruyor. Gün batımına doğru ise ışık çok daha yumuşuyor. O yüzden buraya gelenlere akşam üzerini özellikle tavsiye ederiz. Burası bulunduğumuz bölge, evimizin olduğumuz yer Traun Sea diye geçiyor. Kaldığımız ev şu tepenin arkasında. Arabayla şu hattı takip ederek geldik. Şu an tam bulunduğumuz konumda burası. Kale de burada. Şu kale. Birazdan olmadı tepeden göstermeye çalışacağım size. Avusturya bugün 33-34 derece. Şimdi arkamda gördük. Şimdi arkamda gördüğünüz göle ayaklarımızı sokup serinleyeceğiz birazcık. Bugün Avusturya 33-34 derece civarında. Kaç gelecek? Her türlü gelir dalgası. Bak. Bak, bak. Az önce kale demiştik ama küçük bir düzeltme yapmakta fayda var. Aslında burası bir kale değil. Burası Pfarrkirche Maria Chiron'un yani bir kilise. Maria'ya adanmış Altmüster'in göl kenarındaki en önemli dini yapılarından biri. Bulunduğu konum itibariyle de hem kasabanın hem de göl kıyısının simge noktalarından biri sayılıyor.
Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Yapacağınız yorumlar ve eleştiriler kanalım ve videoların daha iyi hale gelmesi için benim için çok kıymetli. Kendinize çok çok iyi bakın. Takip eden videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.